Merhabalar, Hobilerim Work kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modelin kurulumunu buraya kadar yaptık. Nasıl kuracağımızı. Bu videonun açıklama bölümüne bölüm linkini bırakacağım. Kullandığımız iple modelin buraya kadar anlatımını rahatlıkla ilk videoda linke dokunduğunuzda ulaşabileceksiniz. Buradan itibaren modeli kurmaya devam ediyoruz. Eğer kanala abone değilseniz abone olarak bildirimlerinizi açın. Böylelikle bütün modellerden haberdar olun. Hemen kameramı ayarlıyorum ve buradan itibaren modeli kurmaya devam ediyoruz. 8 dilimden oluşan, şunları birer dilim olarak görelim hanımlar. Bir model kuruyoruz. Kameramı yakınlaştırdım. Burada orta kısmı kurduktan sonra bir trabzan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabzan şeklinde genişlettik. 2'ye böldük. 2 sıra ara boşluk verdik. Bir trabzan 3, 5, 7 ve 9 trabzan şeklinde modelin kurulumunu buraya kadar yaptık. Zincir sayılarını 2 sırada bir artırdım. 5 çektim, 5 çektim, 6, 6, 7, 7, 8, 8 ve 9 zincir olarak kurdum. Burada dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi, bu geçiş zincirini kendi elinize göre ve modelin duruşuna göre ayarlayın. Zincir sayılarınızı benim sayıma göre bir eksiltip bir artırabilirsiniz. Hemen buradan kurmaya devam ediyoruz. Kameramı yakınlaştırdım. Alt sıralarda olduğu gibi bir üst sıraya geçebilmek için ipimi ara boşluğa almam gerekiyor. İpimi ara boşluğa aldım. Başlangıcımı ara boşluğa taşıdım. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bir tane de arası için çektim, 4. Tığımın başına ipimi aldım. Yine buradan trabzan artırması yapacağım. Bir trabzan kenara yaptım. Başlangıcımız bu şekilde. Buradan 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Şimdi modelimizin bu boşluk noktalarından model çıkartacağız. Orta kısmına, zincirin tam ortasına batarak bir trabzan yapıyorum. 5 adet zincir çekiyorum. 5 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Ara boşluklara böyle V'ler yapacağız hanımlar. Dönüşte buraları dolduracağız. Buradan 4 zincir çekiyorum. Bu dilimime geldim. Tekrar zincir ağıma bir tane yapıyorum. Buradan bir artırmamı yaptım. Arada bir zincir çekiyorum ve boşluklara yapmaya devam ediyorum. Boşluğa bir trabzan, bir zincir, boşluğa bir trabzan, bir zincir, boşluğa bir trabzan, boşluğa bir trabzan. Şimdi bu altta benim 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde artırdığım trabzanlarım var. Bu sıramda eksiltme işlemi yapacağım. Buradan geçerken 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Birinci trabzanım atlıyorum. İkinciden başlayarak yan yana 7 adet trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptım. Bir tane buradan eksilttim. Bir tane de buradan eksilttim. 4 zincir çekiyorum. Yine ara boşluklardan trabzan yapıyorum. Bu bir. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. 4 tane trabzanım oldu. Bir tane de zincire yapıyorum. 5 trabzan. 5 tane trabzan yaptım tekrar.
Şimdi bu dilimler arasında çekmiş olduğum zincire bir tane V yapacağım. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Zincirin ortasına batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Bir V daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir ağına bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle bırakacağım ki sıramızın kurulumunu yaptık. Daha net görelim diye. Kameramı da düzelteyim. Yine dışarıdan ses gelebilir. Bu sefer de karşı apartmanın çatısı yapılıyor. Şimdi ara boşluklarımıza bir tane V yapıyoruz. Burada yine zincir ağından trabzan yaparak başladık. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. 9 tane trabzanımız vardı. Bir bu taraftan, bir bu taraftan eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzanı düşürdüm. Her ara boşluğuma V yaparak bir sıra daha modeli dolanıyorum. Sıramı yaptım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıradan devam edeceğim. Bir üst sıra için yine ipimi burada başlangıç noktasına alacağım. 3 zincir çekiyorum. Bu benim buradaki trabzanım. Şimdi hep bu dış kısımlarına, V'lerin dış kısımlarına trabzan yapıyorduk. Şu kapıyı kapatacağım. Matkap ses gelmesin. Evet, şu an kapıyı kapattım. Biraz daha az. Şimdi buraya bir trabzanımı yaptım. Geçişlere V'ler yapmıştık. Buradan V'min olduğu noktaya geçiş yapacağım. 5 zincir çekiyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığımın başına ipimi aldım. Bu V'min üzerindeki trabzandan başlıyorum. 12 adet trabzanla dolduracağım burayı. Birinci trabzanım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. trabzanı yine buradaki trabzan üzerine yapıyorum. 12 adet trabzan yaptım. Dönüşte burada 3. zincire kilitleyeceğim. Trabzanım olacak. Geçerken 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 5 çekmiştim ama biraz fazla durdu. Geçiş zincirlerini falan kendi elinize göre ayarlayın. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. Arada bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. Boşluklara trabzanlar yaptım. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bu sefer bu baklava dilimi olan yerin iç kısmına doğru bir trabzan daha yapıyorum ve trabzan sayımı yine 5'e çıkardım. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Altta benim 7 tane trabzanım var. Yine birini atlıyorum. İkincinin üzerinden başlayarak 1, 2, 3, 4. Bu sefer 5 adet trabzan yapıyorum. Yine bir bu taraftan, bir bu taraftan 2 adet trabzan eksilttim. 9, 7 ve 5'e düştü. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen zincir ağından başlıyorum. Bakın. Burada. Arada bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan.
1 2 3 4 zincir çektim. Yine aradaki V'me geldim. 12 tane de buraya yapacağım. Şöyle bir bırakıyorum. Daha net görün diye. V'min içerisine 12 trabzan yaptım. Bu taraftan trabzanım vardı, kaydırdım. 1 2 3 4. Bu tarafa kaydırdım. 5. 5 trabzanım kaldı. Her V'min içerisine 12 tane trabzan yaparak bir sıra daha dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım ve başladığım yerle birleştirdim. Hemen bir üst sıradan kurmaya devam edeceğiz. Bir üst sırayı yapabilmemiz için ipimizi burada yapmış olduğumuz 12 trabzanımızın üzerine taşımamız gerekiyor başlangıcımızı bu sırada. Burası önemli. Zincir ağından ilmek alarak başlayacağım taşımaya. Hemen geçiş zincirimi ilmeği alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. İpinizi çok gergin tutmayın. Şöyle kameramı bir netleştireyim. Bu ipinizi çok gergin tutmayın. Bir sonraki ilmeği aldım, geçiriyorum. Her zincirden bir ilmek alıyorum. Başlangıcımızı taşımamız gerekiyor bir üst sıraya geçebilmek için. Evet, trabzanın üzerine geldim. Başlangıcımı taşıdım. Bakın çok belli olmuyor. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim alttaki ilk trabzanım. Her trabzan arasında bir adet zincir çekeceğim. Bir zincir, bir trabzan. Altta 12 tane trabzanım var. 12 trabzanı tekrarlıyorum. Aralarında birer adet zincir çekerek. Bir zincir, bir trabzan. Şimdi 12 tane trabzanım aralarda birer tane zincir çekerek tekrarladım. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Önümde bir boşluk atlıyorum ikinci boşluğa. Hatta şöyle 4 yapayım, zincirimi gergin olmasın. Burada bir boşluk atlıyorum, bir önündekine trabzan yapıyorum. Bakın, eksiltme yapmış oldum, buradan bir trabzan. Arada bir zincir, bir trabzan. Arada bir zincir, bir trabzan. Arada bir zincir, boşluğa bir trabzan. Bu sıramızda hemen şöyle bakacağım. Evet, şöyle birlikte bakalım. Buradan eksiltmemi yaptım, kaydırma işlemimi yaptım. 5 adet trabzanım var. Hemen geçerken 3 tane zincir çekiyorum. Yine başta birinciye atlıyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Eksiltme işlemimi yine yaptım. Bir, iki, üç. Burada zincirden başlıyorum. Bir, arada bir zincir, 2, arada bir zincir, 3, arada bir zincir, 4. Burada bir tane boşluk atlıyorum. 1 2 3 4. Gergin olursa 5 çekebilirsiniz. Trabzan üzerine geçiş yaptım. Arada bir zincir, bir trabzan. 12 adet trabzanımı tekrarlıyorum. Şöyle bıraktım ki geniş açıdan daha net görün diye. Evet,
bir sırada modeli bu şekilde kuruyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şöyle modelimi elimden bıraktım ki daha net görün diye. Artık yukarıda 3 tane kaldı. Bu sıramızda bir tane kalacak. 12 trabzanımız var. Aralarda birer tane zincir çektik. Bu sırada 2 tane çekeceğiz. Ve bir üst sıradan kurmaya devam ediyoruz. Hemen 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Şöyle kameramı bir kere daha düzelteceğim. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir yine benim alttaki birinci trabzanım. Bu sefer trabzanlar arasında 2 adet zincir çekiyorum. Ve 12 adet trabzanım var. Arada 1, 2 zincir, 1 trabzan. Bir, iki zincir. Aralarda ikişer tane zincir çekerek 12 trabzanımı yapıyorum. Evet, aralarda ikişer tane zincir çekerek 12 trabzanımı yaptım. Buradan geçerken 4 adet zincir çekeceğim. Tabii ki bu geçişteki zincir sayısını kendiniz atlayın. Birinci boşluğa atlıyorum. İkinci boşluktan başlayarak bir trabzan. Sayarak yapacağım trabzanlarımı. Arada bir zincir, tekrar bir trabzan. Arada bir zincir. Bu boşluğa geldim. Bir trabzan. Şimdi bu boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincir, bir trabzan. Şimdi bu boşluğuma 2 tane trabzan yapmış oldum. Altta benim 3 trabzanım var. Arada bir zincir çekiyorum. Tam ortadaki trabzanın üzerine bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir. 5. Bir zincir. 6. Bir zincir. 7. Bir zincir. 8. Evet. Toplamda 8 adet trabzan yaptım. Buradan geçerken 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeceğim. Sanki 4 de gergin olacak. Bir artırdım ve trabzan üzerine geldim. Aradaki zincir çekip trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Hemen bir üst sıradan yapmaya devam ediyorum. Burada 12 tane trabzanım vardı. Her trabzan arasında evet, bu sıramızda burada 12 tane trabzanımızın olduğu yer komple trabzanlarla dolduracağız. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Hemen şöyle kameramı yakınlaştırayım daha net olsun. Her boşluğa 2 adet trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 2 tane ara boşluğa yaptım. Bir tane de alttaki trabzan üzerine yapıyorum. 2 tane ara boşluğa yapıyorum. Bir tane de trabzan üzerine yapıyorum. Evet, komple trabzanlarla dolduruyorum. Trabzanlarla doldurdum. Buradan 5 adet zincir çekiyorum. Lütfen geçiş zincirini kendi elinize göre ayarlayın. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluktan trabzan yapıyorum.
Bu birinci trabzanım. Arada bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Hemen şöyle koyacağım daha net anlayalım diye. Kameramda netleştiriyorum. Şimdi trabzanlarımın arasını doldurdum. Burada da baştan bir tane eksilttim ve sondan da bir tane eksilttim. 1 2 3 4 5 6 tane trabzanım kaldı. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Koskoca bir model oldu hanımlar. İnanın dolanırken böyle yaklaşık yarım saati buluyor. Hemen bir üst sıradan kurmaya devam edeceğiz. Üç zincir çekerek yine yukarı çıkıyorum. Şöyle kameramı yine yakınlaştırdım. Biraz da ışığımı kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Tığımı bu zincirimle birlikte 3 adet trabzan alacağım. Son ilmeklerini çekmedim. Tığımda beklettim. Şimdi 3 trabzanı birlikte topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine tığıma 3 trabzan alacağım. Son ilmeğini çekmiyorum. Tığıma ilmek aldım. Birini alıyorum, ikisini alıyorum, bekletiyorum. Birini alıyorum, ikisini alıyorum, bekletiyorum ve üçünü birden topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hepsini birden topluyorum. Şimdi buradaki trabzanlarımı bu şekilde grup grup ayırıyorum. Sıramı yaptım ve tamamladım. Hatta son sıra kurulumumu yaptım çabuk bitsin diye. Artık telefonumun, video çektiğim telefonumun şarjı tamamen azaldı. Burada 3 saattir açık olduğu için hemen kurmaya başlayacağız. Bakın şurası başlangıç noktamız. Başlangıç noktamı son sıra için taşıdım. Artık arada 3 tane trabzanımız kaldı. Buraları üçer üçer gruplar halinde topladığımızda sıra sonunda 4 tane trabzan kalıyor. Bunu da 4 olarak topladım. Hiç göze batan bir şey yok. Hemen geçişleri ve son sıra kirpikleri yaparak modeli bitiriyoruz. Başlangıç noktamı gösterdim. Buradan şöyle birazcık yakınlaşacağım ki daha net görün diye. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Arada benim artık 3 trabzanım var. 2 ara boşluktan trabzan alıyorum. Son ilmeğini çekmiyorum, bekletiyorum ve topluyorum. Aradaki kurulum bu şekilde olacak hanımlar. Buradan 1 2 3 4 zincir çektim. Ortadaki zincir ağına kilitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Geriye döndüm. 4 zincir kalacak şekilde kapattım ve zincirin ucuna bir kirpik yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Zincir ağımın ortasına kilitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 geriye döndüm. Zincire bir kirpik yaptım. 1 2 3 4 zincir ağının ortasına kilitledim. Son sırayı yapıyoruz. 4 5 6 7 8 kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir ağının ortasına kilitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 benim iplerim 100'er gram. Bunlardan bu modelle 4 tane falan çıkar diye düşünüyorum hanımlar. 3 veya 4. Keşke hassas terazimiz olsa da
şu an örmüş olduğumuz modeli gramajı olarak tartabilsek, ona göre kaç tane çıkacağını da hesaplayabiliriz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum ve geniş açıdan bitmiş şekline bakacağız. Evet hanımlar, modeli yaptım ve tamamladım. Bir sipariş üzerine yaptığımız bir çalışma, yuvarlak bir zigon sehpa için tasarlanmış bir model. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Modelin örülümü çok rahat. Örüldüğünde duran kurulumu çok güzel hanımlar. Eğer siz de evinizde yuvarlak böyle zigon sehpalarınız varsa, onların böyle orta sehpa, çay sehpası diye de diyebiliriz. Çünkü zigon diye geçiyor mu tam bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şöyle karşıdan karşıya baktığımda 38 santim bir model elde ettim. Benim ipimle yalnız. Benim ipimin ilk videoda renk numarasına kadar bütün ayrıntılarını görebileceksiniz. Daha önce polyester iplerle ördüğünüzde yatak odası dantelinden daha büyük olacaktır. Onu da belirteyim. Eğer çok ince ince ipleriniz elinizde kaldıysa pamuk ipler, bunları iki kat şeklinde de çalışabilirsiniz. Harika bir tasarımı yaptık ve tamamladık. Tüm ayrıntılarıyla çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Hobilerim Örgü Instagram sayfam var. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Biraz yoruldum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Hepinize kolay gelsin.